Sivrialan, Sivas ili Şarkışla ilçesinin 30 kilometre kuzeyinde, Yozgat Ak Madeni'nin 30-35 kilometre güneyinde, Ak Dağların eteğinde kayalık bir arazi üzerine kurulmuştur. Aşık Veysel Şatıroğlu, 1894 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya gelmiştir. Annesi Gülizar, babası Karaca lakaplı Ahmet adında bir çiftçiydi. Veysel'in iki kız kardeşi yörede yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak yaşamlarını yitirmişti. O dönemlerde Sivas'ta çok yaygın olan çiçek hastalığı nedeniyle iki kız kardeşini kaybeden Veysel kendisi de bu hastalığa yakalanmış ve tek gözünü kaybetmiştir. Daha sonraları bir kaza geçirip diğer gözünü de kaybeden ve hayata büyük acılarla başlayan Ozan o günleri şu cümlelerle anlatıyor. Çiçeğe yatmadan evvel anam güzel bir entari dikmişti. Onu giyerek beni çok seven Muhsine kadına göstermeye gitmiştim. Beni sevdi. O gün çamurlu bir gündü. Eve dönerken ayağım kayarak düştüm. Bir daha kalkamadım. Çiçeğe yakalanmıştım. Çiçek zorlu geldi. Sol gözümde çiçek beyi çıktı. Sağ gözüme de solun zorundan olacak perde indi. O gün bugündür dünya başıma zindan. Aşık Veysel'in oğlu Bahri Şatıroğlu babası hakkında onunla ilgili yazılarda ve kitaplarda bir yanlışlığı düzeltmek istiyorum. Gözünün tekinin açılma ümidi varmış. Kendisi öküzlerin önünde dururken öküz kafasını salladığında öküzün boynuzu o gözüne batmış ve o gözü de kapanmış olarak belirttiği bilinmektedir. Geçirdiği talihsiz bir kaza sonucunda sağ gözünü de kaybeden Veysel, babasının hediyesi olan bir saz sayesinde henüz genç yaşlarda müziğe başladı. Aşık Veysel, 1. Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine kardeşleri ve arkadaşları cepheye gidince yalnız kaldı. Aşık Veysel bu konuyu şu sözlerle anlatmıştır. Ben Allah'ın nasıl bir kuluyum ki bu vatan hizmetinden yoksun kaldım diye düşünerek çok acı çekti. Bu süre içerisinde tek arkadaşı sazı oldu ve kendisini iyice müziğe verdi. Vatan sevgisiyle dolu olan ve cepheye gidemeyen Aşık Veysel duygularını şu sözlerle dizeleştirmiştir. Ne yazık ki bana olmadı kısmet, düşmanı denize dökerken millet. Felek kırdı kolumu vermedi nöbet, kılıç vurmak için düşman başına. Bugünler müyesser olsaydı bana, minnet etmez idim bir kaşık kana. Mukadder harici gelmez meydana, neler geldi bu Veysel'in başına. Kardeşlerinin seferberliğe gitmesi ve kendilerinin ölümünden sonra yalnız kalacağını düşünen ailesi, Veysel'i savaşın sona ermesinin ardından Esma adlı bir kadınla evlendirdiler. Bu evlilikten 2 çocuk sahibi oldu. Fakat oğlu henüz 10 günlükken hayata gözlerini yumdu. Esma'nın başka bir adama kaçmasının ardından henüz 6 aylık kızıyla baş başa kalan Veysel, çok zaman geçmeden kızını da kaybetmenin acısını yaşamıştır. Esma kaçtıktan sonra kaçtığı adam Hüseyin ile köye geri dönmüştür. Yalnız durumları çok kötüydü. Ne paraları vardı ne pulları. Bunu duyan Aşık Veysel üzülmüş ve arada bir haber göndererek bir ihtiyaçları olup olmadığını sordurtmuştu. İşte böyle güzel bir kalbi vardı ünlü Ozan'ın. 1931 yılında yapılan Halk Şiirleri Bayramı ile hayata tekrar tutunan Ozan, Gülizar isminde bir kadınla evlendi. Bu evliliğinden 7 çocuğu olmuştu. Gülizar Hanım hem iyi bir anne hem de iyi bir eş olmuştu. Aşık Veysel'in eserlerini ilk kaleme alan kişi Ahmet Kutsi Tecer olmuş ve halk edebiyatının hak ettiği yerlere gelmesi, eserlerin kaybolmaması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmıştır. Aşık Veysel, Tecer'in daveti üzerine köy enstitülerinde saz hocası olarak çalışmaya başlamıştır. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde eğitimler vermiştir. Ayrıca ünlü halk ozanı Atatürk ile görüşemediğine üzülürdü. Görüşmeyi çok istemişti fakat ne yazık ki bir türlü bu isteği gerçekleşmemişti. 1965 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından maaş bağlanan Ozan,
1973 yılında yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle hayata gözlerini yummuştur.